Muromachi dönemi 1336 ile 1573 yılları arasında Japonya tarihinde önemli bir dönemi işaret eder. Bu dönem, Ashikaga şogunları tarafından yönetilen bir şogunluk dönemidir. Sengoku dönemi, Japonya'nın tarih sahnesine bıraktığı epik bir gölgeyle dolu bir periyottur. 1467 yılında başlayan bu çağ sanki tarihi bir sahne gibi çalkantılıydı. Ashikaga Shogunate'inin güçsüzlüğü, Japonya'nın çeşitli bölgelerindeki feodal lordların kendi aralarında hırslı bir dansa dönüştü. Bu devir savaşın ve stratejinin bir dansıydı. Daimyolar toprak, onur ve güç için arenada birbirleriyle çekişirken Ashikaga Shogunate'nin otoritesi hızla eridi. Büyük savaşlar, kahramanlık ve ihanet bu dönemin ana karakterleriydi. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi ve Tokugawa Ieyasu gibi liderler bu kaotik sahnede ön plana çıkan yıldızlardı. Onlar stratejileriyle, cesaretleriyle ve hırslarıyla tarihi bir dokuma içinde parladılar. Çekişmeler ateşli silahlarla süslüydü. Musketler savaş alanlarında eski geleneklere meydan okurken kendi epik hikayelerini yazdılar. Ünlü Fujiwara ailesinden gelen Nobunaga, 1549'da babasının mülklerini devralarak, Ashikaga şogunluğunun zayıflığından faydalanarak hızla güç kazandı. 1560'da Owari eyaletini tamamen kontrolü altına alarak askeri yeteneklerini kanıtladı ve aynı yıl Imagawa Yoshimoto'nun büyük kuvvetlerini şaşırtıcı bir zaferle mağlup etti. Bu da ülkeyi birleştirme sürecinde ilk adımı attı. 1562'de Tokugawa Ieyasu ile ittifak kurdu ve ertesi yıl suikast sonucu ölen şogun Ashikaga Yoshiteru'nun yerine geçen Yoshiaki'yi Kyoto'ya taşıyarak şogun ilan etti. Ancak Yoshiaki ile arası kısa sürede açıldı ve 1573'te onu iktidardan uzaklaştırarak Ashikaga şogunluğunu sona erdirdi. Nobunaga, Owari Ovası'ndaki Nagoya kentinde güçlenen tüccarların desteğiyle mali gücünü artırdı. Yollardan geçiş ücreti ve loncalardan vergi alınmasını yasaklayarak, samuraylara ve varlıklı çiftçilere malikane ve tapınak mülkleri dağıtarak onların bağlılığını kazandı. Dini etkileri azaltmak için Budist mezheplerle mücadele etti ve Enryakuji manastırlarını yaktırdı. Ikko mezhebiyle mücadelesi ise ülkeyi birleştirme çabalarını engelledi. Kyoto'ya taşındıktan sonra Cizvit misyonerleri ve Hristiyanlığı destekledi. Bu da Budist tapınaklarının etkisinin azalacağını düşündü. ...1582'de Nobunaga, Orta Japonya'nın kontrolünü ele geçirmişken Akechi Mitsuhide'nin ihanetiyle Honnoji'de kuşatıldı ve intihar etti. Ölümüyle Japonya'nın büyük bir kısmını kontrol altına almış ve ülkenin siyasi ve ekonomik birliğine doğru yolu açmıştı. Hideyoshi, Nobunaga'nın ölümünün ardından başlayan taht kavgaları ve iç savaşlarda başarılı oldu. Hideyoshi, 1590'da Odawara kuşatması ile Hojo klanını mağlup ederek Honshu adasını kontrol altına aldı. Bu zafer, Hideyoshi'yi Japonya'nın hükümetini birleştiren ve ülkeyi istikrara kavuşturan bir lider olarak ortaya çıkardı. Hideyoshi'nin en önemli başarılarından biri,
1592'de Kore'ye gerçekleştirdiği Imjin Savaşı'dır. 1592 yılında Toyotomi Hideyoshi, tüm Japonya'yı birleştirmiş bir daimyo olarak Kore Yarımadası ve Çin'i ele geçirmeyi hedefleyerek Kore'yi işgal etti. Japonya, başlangıçta Kore Yarımadası'nın büyük bir kısmını hızla ele geçirdi. 1592 yılında Joseon Kraliyet ailesi, Japonların 12 Haziran'da Pyongyang'u ele geçirmesinden birkaç gün önce 9 Haziran'da Hanseong'dan ayrılarak şehirden uzaklaştı. Japonlar şehre ulaştıklarında şehrin yıkılmış ve anarşi içinde olduğunu gördüler. Hanseong'da 2 hafta dinlendikten sonra Japon orduları 27 Haziran'da ilerlemeye devam etti. Konishi Yukinaga ve Soyoshitoshi komutasındaki Japon öncüleri, ardından Kato Kiyomasa ordusu ve Kuroda Nagamasa ordusu geldi. Japon kuvvetleri Imjin Nehri'ne zorluk çekmeden ulaştı, ancak Korelilerin etkili bir savunma kurduklarını fark ettiler. Kim Myong-won'un liderliğindeki Kore kuvvetleri, uzak kıyılarda 10.000 asker toplamayı başardılar. Kore kuvvetleri, ideal bir konumda olmalarına rağmen net bir emir komuta zinciri eksikliği nedeniyle zorluklar yaşadılar. Kore ordusunda Hanung-in komutasındaki Kuzey Kore'den 3.000 asker dahil olmak üzere savunucuların bir kısmı Kim Myong-won'un komutası altında değildi. Japon kuvvetleri, Korelilerin kıpırdamayacağını düşünerek 10 gün bekledikten sonra onları saldırmaya ikna etmek için sahte bir geri çekilme gerçekleştirdi. Koreliler bu taktiği yutarak saldırdılar. Deneyimsiz komutan Sin Hal, adamlarına nehri geçmelerini ve Japonlara saldırmalarını emretti. Daha deneyimli komutan Yu Geopriang saldırıyı yönetti ancak başarılı olamayarak öldürüldü. Nehri geçen Kore ordusu, Japonlar tarafından tüfek ateşi altında kovalanarak büyük kayıplar verdi. Japonlar 7 Temmuz'da nehri geçerek Kaesong'u savaşmadan ele geçirdi. Daha sonra Japon kuvvetleri 3 bölüme ayrıldı. Konishi Yukinaga kuzeye Pyongyang'a, Kuroda Nagamasa batıya Hwanghae'ye ve Kato Kiyomasa kuzeydoğuya Hamgyong'a gitti. Aynı dönemde 10 Haziran'da Kral Seonjo, Pyongyang'u terk ederek daha kuzeydeki Yongbyor'a gitmek için hazırlıklara başladı ve 16 Temmuz'da Konishi Yukinaga'nın güçlerinin öncüsü Taedong Nehri'nin güney yakasına ulaştı. Ming Hanedanı güçlerinin yardımı ve Joseon donanmasının batı ve güney kıyılarda Japon lojistik filolarını yenilgiye uğratması sonucunda Japon ordusu Pyongyang ve kuzey illerden güneye doğru çekildi. Daha sonra Joseon milislerinin gerilla savaşı taktikleri ve her iki tarafta tedarik zorlukları sonucunda her iki taraf arasındaki çatışmalar sonuçsuz kalır. 1594 ve 1596 yılları arasında Japonya ve Ming Hanedanı arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 1597'de Japonya tekrar Kore'yi işgal etmeye başladı. Japon güçleri ilk başta çeşitli şehirlerde ve kaleleri ele geçirerek zaferler elde etti. Ming ve Joseon güçlerinin Japonları, güney kıyı bölgelerinde kalan kaleler ve bölgelerden çıkaramaması sonucunda her iki taraf arasında çatışmalar tekrar 10 ay boyunca sonuçsuz kaldı. Savaş 1598'de Toyotomi Hideyoshi'nin ölümü, karada sınırlı ilerleme ve Joseon donanmasının tedarik hatlarını bozması nedeniyle Japon güçleri 5 İhtiyarlar Konseyi emriyle Kore Yarımadası'ndan çekilmesiyle sona erdi. Taraflar arasında nihai barış görüşmeleri sonrasında ilişkilerin normalleşmesi birkaç yıl daha devam etti. Hideyoshi'nin liderliği, Japonya'nın birleşmesi ve istikrar kazanması için önemli bir döneme işaret etti. Ancak ölümünden sonra ülke genelinde güçlü bir hükümetin kurulması için çabalar devam etti ve bu süreç Tokugawa Ieyasu'nun Edo dönemini başlatarak tamamlandı.